Şöyle bir düşünün, tarihin derinliklerinde Mısır ve Babil gibi devlerle omuz omuza duran ama sonra sanki buharlaşıp yok olan koskoca bir imparatorluk. Binlerce yıl boyunca adları sadece eski metinlerde geçen bir fısıltıdan ibaretti. İşte bu, tarihten silinmiş bir süper güç olan Hititlerin akıl almaz hikayesi. Hadi gelin, bir dedektif gibi bu kayıp imparatorluğun sırlarını birlikte çözelim. Pekala, bu hayalet imparatorluğunun izini sürmeye hazır mısınız? Yol haritamız şöyle. Önce onların nasıl unutulduğuna bakacağız, sonra bir dilin şifresini kırarak onları nasıl yeniden keşfettiğimizi göreceğiz, güçlerinin zirvesine tanıklık edecek, o gizemli çöküşlerinin ardındaki nedenleri araştıracak ve son olarak da bugün bile hayatımızdaki o kalıcı miraslarını ortaya çıkaracağız. Hadi başlayalım. Düşünsenize, 19. yüzyılda arkeologlar Anadolu'da devasa harabeler buluyorlar ama bu kalıntıların kime ait olduğu hakkında en ufak bir fikirleri yok. Çünkü binlerce yıl boyunca Hititler tarih kitaplarında değil, sadece İncil'deki birkaç satırda adı geçen küçük, önemsiz bir kabile olarak görülüyordu. Gerçek güçleri, kim oldukları hepsi tam bir sırdı. İşte bu alıntı o dönemdeki bakış açısını mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Hititler büyük imparatorluklar sahnesinde figüren bile sayılmıyor, bir kenara atılıyordu. Onların bir zamanlar Mısır firavunlarına kafa tutan bir süper güç olabileceğini kimse aklının ucundan bile geçirmiyordu. Ama işte bu soru her şeyi değiştirdi. Ya tarih hikayeyi tamamen yanlış anladıysa? Ya o devasa harabeler, o anlaşılmaz yazılar küçük bir kabileye değil de unutulmuş bir süper güce aitse? İşte bu ihtimal bir asır sürecek o büyük araştırmanın fitilini ateşledi. Peki, bu devasa yanılgı nasıl düzeltildi? Her şey geride bırakılan ipuçlarını birleştirmekle başladı. Çünkü bir imparatorluğu tarihin tozlu sayfalarından geri getirmek için önce onların sesini duymanız, yani binlerce yıldır unutulmuş dillerini yeniden anlamanız gerekiyordu. Hikaye adeta bir yapbozun parçaları gibi bir araya geliyor bakın. Önce kimliği belirsiz o dev harabeler. Sonra Mısır'da bulunan ve Keta adında gizemli bir krallıktan bahseden diplomatik mektuplar. Ve nihayet o harabelerde bulunan binlerce tablet. Artık ellerinde kilit vardı ama kapıyı açacak anahtarı, yani dili çözmeleri gerekiyordu. Şimdi elinizde Mısır hiyerogliflerini çözen Rosetta taşı gibi çok dilli bir anahtar metin yoksa, bir dili çözmek inanılmaz bir zeka ve mantık gerektirir. İşte Bedrich Rosni'nin yaptığı tam olarak buydu. Bildiği kelimelerden yola çıktı. Ekmek kelimesini görünce bir sonraki kelimenin büyük ihtimalle yemek olacağını varsaydı. Bu basit ama inanılmaz zekice atılım adımlar koca bir dilin kapısını araladı. Ve işte o evrek anı. Water kelimesinin İngilizce water ve Almanca Wasser'le olan benzerliği. Ezzateni kelimesinin de Almanca essen, yani yemek yemekle olan bağlantısı. Hrozne'nin doğru yolda olduğunun kanıtıydı. Hititçe bildiğimiz en eski Hint-Avrupa diliydi. Ve bir anda binlerce yıllık bir sessizlik bozuldu. Artık tabletler konuşabildiğine göre anlattıkları hikaye tarihçileri kelimenin tam anlamıyla şaşkına çevirdi. Bu metinler küçük bir kabilenin değil, Yakın Doğu'nun hakimi olmak için kudretli Mısır İmparatorluğu'na meydan okuyan dev bir gücün kayıtlarıydı. Üstelik Hititler sadece savaşçı da değillerdi, yönetimde de birer yenilikçiydiler. Düşünün, kralın gücünün mutlak olmadığı, soylulardan oluşan bir meclis tarafından denetlendiği bir sistem kurmuşlardı. Bu, kendi zamanları için inanılmaz derecede ileri bir siyasi yapıydı ve ne kadar karmaşık bir toplum olduklarını gösteriyordu. Bu yeni keşfedilen gücün en büyük sınavı, dönemin diğer devi Mısır'la karşılaştığı anda geldi. Kadeş Savaşı. Firavun II. Ramses'in Mısır ordusuyla Hititler, Suriye'nin kontrolü için tarihin en büyük savaş arabası savaşlarından birinde karşı karşıya geldi. Bu sadece bir askeri çarpışma değil, aynı zamanda bir propaganda savaşı olacaktı. İşte burada tarihin belki de ilk büyük PR savaşına tanık oluyoruz. II. Ramses, Mısır'a döndüğünde tapınaklarının duvarlarını kendisini tek başına Hititleri ezip geçen bir süper kahraman gibi gösteren kabartmalarla donattı. Mısır'ın anlattığı hikaye buydu. Ama Hititlerin kil tabletleri, onlar bambaşka bir gerçeği fısıldıyordu. Mısır ordusu ağır kayıplar vermiş, geri çekilmiş ve savaş aslında bir kazanan olmadan bitmişti.
Bu devasa savaşın sonunda bir kazanan olmadı. Bunun yerine bu iki yorgun imparatorluk tarihte bir ilke imza attı. Birbirlerini yok edemeyeceklerini anlayıp dünyanın bilinen ilk yazılı barış antlaşmasını imzaladılar. Bu savaşın değil, diplomasinin doğuşuydu. Ve şimdi geldik en büyük gizeme. Mısır'la barış yapacak kadar güçlü, anayasal bir yönetime sahip bu devasa imparatorluk, milattan önce 1200 civarında nasıl oldu da bu kadar ani ve tamamen ortadan kayboldu? Başkentleri Hattuş'a terk edildi ve Hititler sanki hiç var olmamış gibi tarihten silindi. Yıllarca tarihçiler, deniz kavimleri denen gizemli istilacılar, iç savaşlar, bitmek bilmeyen kabile saldırıları gibi bir dizi faktörü suçladı. Bunların hepsi doğruydu ama sanki yapbozun kilit bir parçası eksikti. Son yıllarda ortaya çıkan yepyeni bir kanıt, tüm bu olayları tetikleyen asıl nedeni gözler önüne seriyor. İşte o kanıt. Bilim insanları Anadolu'daki antik ağaçların halkalarını inceleyerek bölgenin binlerce yıllık iklim haritasını çıkardılar. Ve sonuç şok ediciydi. Tam da Hitit İmparatorluğu'nun çöktüğü yıllarda M.Ö. 1198 ve 1196 arasında bölgeyi vuran 3 yıllık korkunç bir kuraklık yaşanmıştı. Bu, tarıma dayalı bir imparatorluğun belini kıran, kıtlığa, isyanlara ve nihayetinde çöküşe yol açan son darbeydi. Peki bu dev imparatorluktan geriye sadece harabeler mi kaldı? Aslında hayır, Hititler yok olmuş olabilir ama bıraktıkları miras biz farkında olmasak da bugün bile dünyamızı şekillendiriyor. Yani buradaki kilit nokta şu, onlar sadece eski savaşçılar değildi. Konuştuğumuz dil ailesinin en eski üyesini bize miras bıraktılar. Hukukta göze göz anlayışı yerine zararın tazminatla karşılanmasını ön plana çıkardılar. Uluslararası ilişkilerde diplomasi çağını başlattılar ve gücün paylaşıldığı yönetim biçimlerinin temellerini attılar. Hititlerin hikayesi bize tarihin ne kadar kırılgan olabileceğini, en büyük medeniyetlerin bile nasıl unutulabileceğini gösteriyor. Ama aynı zamanda doğru ipuçlarıyla ve merakla en derin sırların bile aydınlatılabileceğini kanıtlıyor. Bu da bizi şu soruyla baş başa bırakıyor. Acaba toprağın altında, çözülmeyi bekleyen bir tablette daha başka hangi kayıp dünyalar sessizce yatıyor?